Sabah kahvaltında yediğin şey, karaciğerinde şu an sirozla aynı süreci başlatıyor olabilir. Ve büyük ihtimalle hiçbir ağrı duymuyorsun. Dur bir saniye. Şu an elinde bir fincan kahve, belki yanında bir bisküvi var. Belki az önce sağlıklı yazısı gördüğün bir meyve suyu içtin. Belki bu sabah kahvaltıda beyaz ekmek üzerine işlenmiş peynir koydun ve hiç düşünmeden yedin. Çünkü bugün konuşacağımız şeylerin büyük çoğunluğu rafların en göze çarpan yerinde en renkli ambalajlarla satılıyor. Karaciğerin sessiz bir organ. Ağrı siniri çok az. Hasar başladığında sana haber vermez. Yıllarca, bazen 10 yıllarca içten içe yıpranır. Ve bir gün bir kan tahlilinde ya da ultrasonografide çıkan o bulgular seni şoke eder. İşte tam bu yüzden bu videoyu izlemen gerekiyor. Henüz hiçbir şeyin yokken. Bu videoda karaciğerine zarar veren 7 besini derinlemesiyle ele alacağız. Her birinin nasıl zarar verdiğini, vücutta hangi biyokimyasal süreci tetiklediğini anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra markete farklı bakacaksın. Etiketi okuyacaksın. Hadi başlayalım. Birinci besin, alkol. Bunu zaten biliyorum diyebilirsin. Ama şunu soruyorum. Gerçekten biliyor musun? Karaciğer, vücuduna giren alkolün %90'ından fazlasını tek başına işler. Bu işlem sırasında alkol önce asetaldehite dönüşür. Asetaldehit son derece reaktif ve toksik bir moleküldür. Karaciğer hücrelerinin zarlarına bağlanır, DNA'ya zarar verir, hücre içi proteinleri bozar. Bunu küçük ama sürekli bir yangın gibi düşün. Her içişte o yangın biraz daha yakıyor. İlk aşamada alkolik yağlı karaciğer oluşur. Karaciğer hücreleri içinde yağ damlacıkları birikmeye başlar. Bu aşamada genellikle belirti yoktur. Ultrasonografide karaciğerde yağlanma var denir. Devam ederse bir sonraki aşama alkolik hepatittir. Karaciğerde aktif iltihap vardır. Ve en son aşama siroz. Karaciğer dokusu kalıcı olarak sertleşir, skar dokusuyla dolar. Dünya Sağlık Örgütü'nün son değerlendirmesi net, sağlık açısından güvenli bir alkol miktarı yoktur. 0. Haftada 2-3 kez az içmek, ayda bir kez çok içmekten karaciğer için daha zararlı olabilir. Ne yapabilirsin? Sosyal ortamlarda elinde bir şey tutmak istiyorsan alkolsüz kombuça mükemmel bir alternatif. İkinci besin, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve gizlenmiş şekerler. Fruktozu yalnızca karaciğer işleyebilir. Bu, karaciğere özel ve sürekli bir yük bindirir. Ve karaciğer bu yükü kaldıramadığında fruktozu yağa çevirir. Bu yağ zamanla karaciğerin içinde birikir. Bir bardak elma suyunda 5-6 elmanın fruktozu var ama hiç lif yok. Beyin, fruktozdan tokluk sinyali almaz. Daha fazla istiyorsun, daha fazla yiyorsun. Meyveyi suyunu sıkmadan tüm haliyle ye. O lif, fruktoz emilimini yavaşlatır. Üçüncü besin, trans yağlar. Bu başlık altında sana Türkiye'de neden özellikle dikkatli olman gerektiğini anlatacağım. Trans yağlar sıvı bitkisel yağları kısmen katılaştırmak için kullanılan kimyasal bir işlemin ürünüdür. Trans yağlar karaciğerde tümör nekroz faktörü gibi inflamatuar sitokinlerin salınımını tetikler. ABD 2018'de tamamen yasakladı. Avrupa Birliği 2021'de sınır getirdi. Peki Türkiye? İçerik listesinde kısmen hidrojenize bitkisel yağ yazıyorsa o ürünü geri koy. Zeytinyağı karaciğer için son derece faydalı, içindeki oleik asit ve polifenoller antiinflamatuar etki gösteriyor. Dördüncü besin, aşırı tuz. Kronik olarak fazla tuz tükettiğinde karaciğer hücrelerinde oksidatif stres artar. Hepatik stellat hücreleri uyandığında kollajen üretiyorlar. Karaciğerde skar dokusu biriktiriyorlar. Günde 5 gram tuz Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği maksimum miktar. 1 çay kaşığı. En sinsi tuz kaynakları ekmek, beyaz peynir, turşu, hazır soslar, ketçap, mayonez. Damak zevki alışkanlıkla şekilleniyor. Tuzu yavaş yavaş azaltırsan 2-3 hafta içinde damağın adapte oluyor. Beşinci besin, işlenmiş kırmızı et.
Nitrat ve nitrit bileşikleri karaciğerde reaktif oksijen türlerine, yani serbest radikallere dönüşüyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı işlenmiş eti grup 1 kanserojen olarak sınıflandırıyor. Grup 1, bu madde insanlarda kansere yol açar demek. Belki yol açabilir değil, yol açtığı kanıtlanmış demek. Protein ihtiyacın için harika alternatifler var. Mercimek, nohut, barbunya, yağlı balıklar. 6. besin, rafine karbonhidratlar. Yediğinde mide ve ince bağırsakta neredeyse anında şekere parçalanır. Kan şekerin ani ve yüksek bir şekilde yükselir. Karaciğer fazla glikozu yağa çevirir. Bu sürece de novo lipogenez deniyor. Karaciğerin sıfırdan yağ üretmesi. Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık %23'ünde NAFLD olduğu tahmin ediliyor. NAFLD'ye ilerledikçe basit yağlanma, sonra inflamasyon, sonra fibrozis, sonra siroz veya karaciğer kanseri. Tam tahıl ekmek, kepekli pirinç, bulgur, kinoa, yulaf ezmesi bunlar kan şekerini çok daha yavaş yükseltiyor. 7. ve son besin, takviyeler ve bitkisel ürünler. Vitamin A yağda çözünen bir vitamindir. Fazlası karaciğerde birikir ve toksik düzeye ulaşabilir. Günde 10.000 uluslararası birimin üzerinde alınan vitamin A takviyesi karaciğer hasarına yol açabiliyor. Kava karaciğer yetmezliğine yol açtığı belgelenmiş vakalar nedeniyle pek çok ülkede yasaklandı. Kilo verme takviyeleri bu konuda belki en riskli kategori. Piyasada satılan pek çok ürün içeriğini tam açıklamıyor. ABD'deki karaciğer nakillerinin yaklaşık %20'si ilaç ve takviye kaynaklı hasara bağlanıyor. Takviye almadan önce doktoruna danış. Bu bir klişe değil, gerçek bir öneri. Şimdi burada bir an durmak istiyorum. Bu listeyi dinlerken içinden bunların hepsini yapıyorum zaten diye düşündüysen yalnız değilsin. Bu besinlerin büyük çoğunluğu sadece birer alışkanlık değil. Bunlar aynı zamanda annenin yaptığı kahvaltılar, babanın getirdiği simitler, arkadaşlarla paylaşılan o akşamlar, yorgun bir günün sonunda kendine verdiğin küçük ödüller. Bunları bir anda hayatından çıkarmak ne mümkün ne de gerekli. Karaciğerin bu konuda sana inanılmaz bir şans veriyor. Çünkü vücuttaki tek organ o ki kendini onarabilir. Siroz öncesindeki hemen her aşama geri döndürülebilir ya da en azından durdurulabilir. Bugün attığın küçük bir adım, bir ürünü rafta bırakmak, bir etiketi okumak, 10 yıl sonraki karaciğerine yapabileceğin en iyi yatırım. Eğer bu video sana faydalı geldiyse şimdi yapabileceğin 3 şey var. Birincisi, abone ol. İkincisi, bu videoyu sağlığına önem veren birine gönder. Bu bilgi gerçekten hayat kurtarabilir. Üçüncüsü, yorumlara şunu yaz. Bu 7 besinden hangisini bırakmak sana en zor gelir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kal.